Ben edelim. Mustafa Görkem Doğan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Altınoğlu Üniversiteler Şubesi'nde çeşitli dönemlerde yürütme kurulunda görev yaptım. KESK'te çeşitli kurullarda görev yaptım. İş bırakma kararını dün akşam genel merkezimiz aldı. Karar bizde çok alışık olmadığımız biçimiyle sadece öğretim üyesi üyelerimizi kapsıyor. Çünkü biz genelde ortak örgütlenmeden dolayı hani bütün çalışanlarla yaparız bu kararı. O yüzden daha ziyade bu iş bırakmayı boykottaki öğrencilerimizle bir dayanışma eylemi olarak görmek lazım. Yani aslında dün de okullarda durum böyleydi. Yani büyük üniversiteler diyeceğim veya metropol üniversitelerde. Ama anladığım kadarıyla Taşra'da falan arkadaşlarımız, üyelerimiz zorlanıyorlardı. Öğrencilerimizle dayanışmak noktasında. Oradaki arkadaşlarım bu öğrencilerimizdeki çok kuvvetli olan bu eğilimle dayanışmalarını hukuken de kolaylaştırmak açısından alınmış bir karar olarak görmek lazım. Yani Özgür Özel tabii neyi niye dedi bilemem. Genel grev CHP istiyor mu hakikaten çok tartışırım. Fakat yani böyle halkta bir tepkisellik var ve o tepkiselliği şey yapmaya çalışıyor. İşte 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağız da dedi mesela. Yani şimdi 2 hafta sonra görürüz yani 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaya dair bir iradesi olacak mı CHP'nin? Yani bu mazur gören ifademi gaz alma dediğimiz türden laflar diye düşünüyorum. CHP'nin başka bir yönde iradesi olması çok gerçekçi değil. Bizim bildiğimiz iş yerlerinde yapılan bazı uyarı eylemleri vardır. Sendikalı iş yerlerinde, TOKİ sözleşmesi olan iş yerlerinde olan uyarı eylemleri işte servisten inme, yürüme vesaire gibi öğlen arasında hani toplanma bir tür şey yapma falan gibi bunlar olmuyor. Yani bunların olmadığı koşullarda hani disk genel grev yapsın demek gerçekçi değil. Türkiye'de işçi sınıfının çok azı örgütlü durumda. Yani %12, %13 gibi. Üstelik bunların bir kısmı da kağıt üstünde üyeliktir. Yani hakikaten toplu sözleşme hakkından yararlanan dediğimiz zaman bu sayı %6'lara kadar düşer. Dolayısıyla sendikaların böyle bir kapsam ve gücü yok. Yani bildiğimiz kadarıyla iş yeri meclisleri, komiteler, konseyler gibi şeyler de çok yaygın değil. İşçinin bazen bazı durumlarda kendiliğinden eğilimi olabilir ama yani biz bu eylemlerde öyle bir hani işçi taleplerini, işçi katılımını da ne yazık ki görmedik yaygın olarak. O yüzden böyle bir şey beklemiyorum. Yani sonuç olarak sokağa çıkan kitleler de sermaye sınıfı değil. Bunlar da ücretli çalışan insanlar. Daha da önemlisi ücretli çalışamayan insanlar. Yani Türkiye'deki önemli bir sorun ki eylemlerin motor gücü de gençler. Bunlar ya güvencesiz çalışıyor ya da daha istihdamda değiller ve bir istihdam olanağı da görmüyorlar. Yani bir geleceksizlik ve o geleceksizliğe karşı okumuşların yani diplomalıların bir öfkesini görüyoruz bu eylemlerde. Bu bakımdan yani evet böyle bir kararın alınması mümkün değil ama bir ciddi çalışmayla bu yönde bir ilerleme olabilir mi dediğimiz zaman bir potansiyel olduğunu görmek lazım. Nitekim bu yönde yani daha küçük başlamak açısından bu işten kaçınma diye hani bizim literatürde de bu weapons of the weak diye ifade edilen hani işte işi ağırdan alma, viziteye çıkma derdik eskiden ama yani bir sağlık raporu alma falan filan gibi eğilimler olabilir mi? Hani böyle bir çünkü orada bir şey görsen daha ileri eylem biçimleri önerilebilir ama öyle bir örgütlü irade yok. Türk İş böyle bir şey yapamaz. Var olan disk bir tür İşçi Hakları Derneği. Dolayısıyla dernekler zaten genel grev yapamaz. KESK yani kendi örgütüm sonuçta yani belediyelerde, CHP'li belediyelerde ve işte eğitim emekçilerinin belli kısımları arasında bu türden halktaki direnme eğilimiyle dayanışmayı örgütleyebiliyor. O sınırda yani biz de çünkü çok kaybettik, güç kaybettik. Yani CHP'ye daha yakın olan Birleşik Kamu İş'in yani flamalarını görüyoruz eylemlerde ama yani o arkadaşlarım da bu işler çünkü biraz kas hafızası işidir.
böyle bir mücadeleci gelenekleri yok açıkçası. O bakımdan işin özneler boyutunda çok olumlu konuşmak mümkün değil. Potansiyel boyutunda böyle bir potansiyelin işaretleri var ama işlenmesi lazım yani. Çünkü bir sosyolojik durum kendi başına siyasi sonuç yaratmaz. Bu pandemiden sonra açıkçası ücretli kesimlerin yoksullaşması her istatistikte görülüyor. Yani enflasyon zaten bilinçli bir politikadır ve sabit gelirlilerin cebinden harcanabilir geliri fazla olanların cebine bir para transferidir her zaman. Bu politikalara karşı bir şey var, tepki var. Gene bu yani İmamoğlu'nun başına gelen durumda gördüğümüz hukuksuzluklar, liyakatsizlikler ve partizan tavırlar da kamu emekçileri açısından bir sorun. Yani parti devletine dönüştüğümüz ölçüde bir şey sistemi, yani alışık olduğumuz bir liyakat sistemi işlemiyor. Bu da kamu emekçileri açısından bir sorun. Bunların hepsinin yansımaları bu eylemlerde var ve bizim de uzun sürelerdir özellikle maddi kısmı, yani ekonomiyle alakalı olanları pandemiden beri olmakla birlikte ama iş koşullarına dair olanları daha uzun süredir yaşadığımız şeyler. Yani bütün müdürler AKP'lidir bugün okullarda. Dekanlar, rektörler de büyük ölçüde öyledir. Yükselme gene partizanlığa bağlıdır. Dolayısıyla yani benim AKP'de dayım yok, ben işe giremem diye öfkelenen gençle ben o partiden değilim, dolayısıyla hiçbir zaman yani kamu görevinde bazı pozisyonlara gelemem diyen kamu görevlisinin ruh hali ortaktır. Tabii şöyle bir şey var, gencin bir serdengeç durumu oluyor çünkü onun kaybedecek bir şey yok. Kamu görevlisinin işte 1'in 4'ünde falan filan bir tane şeyi var. Böyle bir, ama bu bir derece farkıdır yani. Yoksa ruh hali olarak benzerlik var. Açıkçası bu tür saldırıların ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani tabii bu İmamoğlu ya da CHP mevzusu değil. Bizim yurttaşlık haklarımıza dönük saldırılar bunlar. Burada fena olmayan bir tepki verildi ve saldırının bir kısmı şimdilik püskürtüldü. Ama eğer halk hareketi gevşerse ve bir tür, yani bundan da daha fazlası olmuyor hissiyatı oluşursa yeni saldırılar karşısında bu kadar etkin yanıt üretilemeyebilir. Dolayısıyla bu noktada örgütlü kalmanın, örgütlü olmanın önemini her noktada vurgulamak gerekiyor diye düşünüyorum.